Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu mavi ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok kolay, çok şık bir model oldu hanımlar. Bu şekil patiğimizin tabanı, topuk kısmı, modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimize şu bölümden başlayacağız hanımlar. Taban kenarlarından. Mavi ipimiz ile 93 ilmek olarak ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. Bu şekilde 93 adet ilmeğimizi atıyoruz. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Bu şekil 93 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar, 93 ilmeğimi attım geldim. Şimdi geri dönüyorum. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. İlmeklerimi sırasıyla düz yani haroşa olarak öreceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi şurada bakın ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Şimdi buraya mavi ipimiz ile bir diş haroşa daha öreceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Ön yüzdeyim. Sıra sonuna kadar hanımlar ön yüzde ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Ardından arka yüze tekrar düz olarak öreceğim. Bu defa ön yüzde 2 diş haroşamız olacak. Şimdi ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi yine haroşa örelim. Tekrar ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, buraya bir diş haroşamı daha ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Krem ipimi ekleyeceğim. Bu defa haroşamı krem ipim ile öreceğim. Renk geçişimi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başladım. İlmeklerimin tamamını bu defa krem ipim ile öreceğim hanımlar. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra krem ipimin ucunu düğümleyeceğim. Mavi ipimiz beklesin, kesmeyelim. Sonra yine aynı ipi kullanacağız. Bu defa hanımlar haroşamı krem ipimle öreceğim. Bu şekilde ilmeklerimi sıra sonuna kadar ön yüzde krem ipim ile öreceğim. Sonra döneceğim, arka yüzde de öreceğim. Buraya bir diş krem ipim ile haroşa düşmüş olacak. Ardından tekrar bir diş haroşa da mavi ipim ile öreceğim. Yani şöyle bakın. Bir diş haroşamı krem ile, bir diş haroşamı da mavi ile öreceğim. Sonra ortadaki modeli yapacağız. Şimdi hep birlikte bir diş krem, bir diş mavi haroşamızı örelim gelelim. Ardından modele başlayalım. Evet hanımlar, bir diş krem, bir diş mavi haroşamı ördüm geldim. Şimdi şu modelimize başlayacağız, desenimize. Krem ipimi alıyorum. İlk 4 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir ilmek mavi örmeden alıyorum. 3 ilmek krem öreceğim. İlk başlangıçta 4 krem örmüştük. Yanına bir mavi örmeden aldık. 3 kremi örüyorum. Bir mavi örmeden alıyorum. 3 kremi örüyorum. Bir mavi örmeden aldım. 3 ilmek krem örüyorum. Bir mavi örmeden aldım. 3 tane krem örüyorum. Bir mavi örmeden aldım. 3 ilmek krem. Bir mavi örmeden aldım. 3 ilmek krem örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde yine krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile düz örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Mavi ilmeklerimi yine örmüyorum. Krem ilmeklerimi krem ipim ile düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Mavi ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Krem ilmeklerimizi örüyoruz. Mavi ilmeklerimizi de örmeden sağ şişimize alıyoruz. Arka yüzde modeli bu şekilde örüyoruz.
Şöyle. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi geri döndüm, ön yüzdeyim. Şimdi mavi ipimizi alıyoruz. Modele devam edeceğiz. Burada kenar ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi de örüyorum. Hemen bir tane kremimi örmeden aldım. Bu sıramızda da hanımlar bakın şuralarda 3'er tane krem ilmek var. Ortadaki kremleri örmeden alacağız. Aralara 3 ilmek mavi öreceğiz. Bakın 3 tane mavi örüyorum. Tam ortadaki bir kremi örmeden aldım. 3 ilmek mavi örüyorum. 1 ilmek krem örmeden aldım. 3 tane mavi örüyorum. 1 kremi örmeden aldım. 3 ilmek mavi örüyorum. 1 kremi örmeden sağ şişime alıyorum. Desenimiz şöyle hanımlar. Görüntümüz bu. Şimdi bu şekilde devam edeceğiz yine. 3 mavi örüyorum. Ortadaki 1 kremi örmeden sağ şişime alıyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekil örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde mavi ilmeklerimi düz örüyorum. İp benden tarafta kremlerimi örmeden alıyorum. 3 mavi ilmeğimi örüyorum. Krem ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Arka yüzde modeli bu şekilde örüyoruz. Mavi ilmeklerimi düz örüyorum. Krem ilmeklerimi de örmeden sağ şişime alıyorum. Şeklimiz şöyle. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Krem ipimizle yapacağız. Bu sıramızda yine kenar ilmeğimi ördüm. Ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi de örüyorum. Modelin ilk sırasında yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 4 krem ile başladım. Bir mavi örmeden alıyorum. Devamında 3 krem öreceğiz. Bir mavi örmüyoruz. 3 ilmek krem örüyoruz. Bir mavi örmeden sağ şişime aldım. 3 ilmek krem örüyorum. Bir maviyi örmeden aldım. 3 krem örüyorum. Bir mavi örmeden aldım. Bakın desenimiz şu. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyiz. Arka yüzde tekrar kenar ilmeğimi aldıktan sonra krem ilmeklerimi yine düz örüyorum. Mavileri örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi düz örüyorum. Mavi ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde modelimizin son sırası hanımlar. Kenardaki desenimizi bu sıramızda bitirmiş oluyoruz. Mavileri örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi örüyorum. Bakın ön yüzden desenimizin görüntüsü. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Bu desenimizi böylece tamamladık. Şimdi mavi ipimizi alıyoruz. Normal haroşalarımızı öreceğiz. İlk ilmeğimi örerek başlıyorum, renk geçişi olduğu için. Hanımlar, buraya bir diş haroşa öreceğiz mavi ipimizle. Bu şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar öreceğiz ön yüzde. Tekrar arka yüzde yine mavi ile öreceğiz. Buraya bir diş mavi haroşa düşecek. Sonra krem ipimizle bir diş haroşa yapacağız. Ardından tekrar mavi ile. Bakın modelimizi bitirdik hanımlar şurada. Hemen burada bir diş mavi haroşamız var. Ve hemen üstünde bir diş krem. Kremden sonra bir diş mavi daha haroşamız olacak. Toplam 3 diş haroşa. Biri mavi, biri krem, diğeri tekrar mavi. Buraya bu şekilde 3 diş haroşamızı örelim gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, buraya mavi, krem ve tekrar mavi haroşamı ördüm geldim. Şimdi patiğimizin üst bölümünden kesimlerimize başlayacağız. Bu aşamada mavi ipimi şöyle düğüm atacak kadar, şu kadar bırakıyorum, kesiyorum. Bu ip burada beklesin, sonra tekrar mavi ipimizi ekleyip buradan örmeye devam edeceğiz. Şimdi hanımlar, 45 adet ilmeğimi örmeden şöyle sağ şişime aktarıyorum. 45 ilmek.
45 ilmek buraya aktaracağız. 45 ilmek solda kalacak. Burun kısmına 3 ilmek ile başlayacağız. 93 ilmeğimiz vardı çünkü. Burada bakın 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. 45 ilmek örmeden şöyle aktardık. Şimdi mavi ipim ile ortaya geçeceğim. Krem ipimizle kesmedik hanımlar, burada bekliyor. Sonra yine kullanacağız. Mavi ipimi şu ortadan itibaren ekleyeceğim. Buraya 3 ilmek öreceğim mavi ile. Bakın yine haroşaya devam ediyorum. 1 ilmek ördüm. Şu ikinci ilmeğim. Hemen şöyle bir düğüm atayım buraya. Sökülme olmasın. Sonradan 2 ilmek örmüştüm. Şu da 3. ilmeğim. Ortaya 3 ilmek ördükten sonra hemen şu soldaki 2 ilmeği alıyorum. İkisini keserek ördüm. Burada 4 ilmek oldu orta kısımda. İlk kesimi bu sol kenardan yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ortada 4 ilmek vardı, öreceğim. Şu ikinci ilmeğim, şu 3, şu da 4. Şimdi de bu kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bakın bu defa ortada 5 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim, 3, 4, 5. Ortadaki 5 ilmeği ördüm. Tekrar yan taraftan 2 ilmek keserek örüyorum. Kesim yaptığım ilmek de ortaya eklendi. Ortada 6 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. Ortadaki 6 ilmeği öreceğim. Şu 2, 3, 4, 5, 6 ve kenardan 2 ilmek şöyle keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. 7 ilmek oldu. Bakın orta kısımdaki ilmek sayıları yanlardan 2'şer ilmek kestikçe birer birer artıyor kenarlardan. Her seferinde ilmekleri saymaya da gerek yok. Bakın orta kısım ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Öncelikle ortadaki ilmeklerimin hepsini örüyorum sırasıyla. Bakın sonuncuyu da ördüm. Ardından yine şu kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortada böylece 8 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine bakın orta ile kenar arasında şöyle ayrık bir görüntü var. Ortadaki ilmekleri yine örüyoruz. Ortadaki sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi de bu kenardan 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledik. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Kesimden sonra hep geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlkini örmeden aldım. Tekrardan ortadaki ilmeklerimi öreceğim öncelikle. Bakın ortadakileri ördüm. Hemen kenardan 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledik. Orta kısımda böylece 10 ilmeğimiz oldu. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilkini yine örmeden aldım. Yine ortadaki ilmeklerimi öreceğim. Ardından şu kenardan da 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya eklemiş olduk. Orta kısımdaki ilmek sayımız, bakın hanımlar, ortada oval bir görüntü oluşmaya başladı. Burada 3, 6, 9, 10, 11 tane ilmeğimiz oldu. Ön bölümü bu şekilde yapacağız. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Yine ortadaki ilmekleri öreceğim. Ardından yan taraftan 2 ilmek keserek ortaya ekledim. Orta kısımda 12 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Şimdi ortadaki ilmekleri öreceğim. Ardından kenardan 2 ilmek keseceğim. Onu da kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekleyeceğim. Ortadaki sonuncuyu da ördüm. Yandan 2 ilmek keserek ördüm. Geri dönüyorum. Orta kısımda hanımlar böylece 13 ilmeğimiz oldu. Her seferinde yanlardan ikişer ilmek keserek gidiyoruz.
Ortada 3 ilmek vardı. Şimdi 13 ilmeğe kadar çıktı. Biz bu kesme işlemine hanımlar şu sağ ve sol tarafta 7'şer ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Bu aşamada ortadaki ilmek sayımızda 41 olacak. Sağ ve solda 7'şer ilmek kalıyor. Ortada da 41 ilmek olacak. Bu şekilde patiğimizin üst bölümündeki kesimlerimizi yapalım gelelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, sağ ve sol tarafta 7'şer ilmeğim kalana kadar bu kesimlerimi yaptım geldim. Ortada 41, yanlarda 7'şer. Bu şişte toplam 55 ilmek kaldı. Şimdi şurada 7 ilmeği tekrardan şöyle sol şişime alıyorum. Kenardaki 7 ilmeği. Hanımlar, şuradaki mavi ipimi de artık keseceğim. Bakın şu ortadaki mavi ipimi. Bu mavi ipimi normal şuraya düğümleyeceğim şimdi. İlk kestiğimiz yere, şu başlangıçtaki ipimizin ucuna şöyle maviyi düğümleyeceğim. Şimdi patiğimizin boğaz kısmına geçtik. 55 ilmek ile patiğimizin şu boğaz kısmını öreceğiz. Öncelikle buraya krem ipimiz ile haroşamızı öreceğiz. Şimdi krem ipimi alıyorum elime. Buraya krem ile haroşalarımızı öreceğiz öncelikle. Bir diş haroşa öreceğiz 55 ilmek ile. Hemen bakın şu kestiğim ilmeğin altındaki yere kadar geldim. İpi kestiğim yer. Hemen bu mavi ipimi de hanımlar şurada kremime düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi kenardaki 7 ilmek dahil sonuna kadar krem ipimizle örelim. Arka yüzde tekrar haroşa olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar. Bir diş krem haroşamı ördüm geldim. Şimdi buraya bir diş haroşada mavi ipimiz ile öreceğiz. Şimdi mavi ipime geçiyorum. 55 ilmeğim var. Bu aşamada yine ön yüzde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi mavi ile öreceğiz. Arka yüzde tekrar ilmeklerimizi mavi ipimizle öreceğiz. Ön yüzde buluşacağız. Böylece buraya bir diş mavi haroşa düşmüş olacak. Şimdi bir diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, bir diş mavi haroşamı da ördüm. Şimdi bilek bölümünü de aynen şuraya kurduğumuz modelimizi yapacağız. Şimdi krem ipimi alıyorum. İlk modeli yaparken 4 krem örerek başlamıştık. Boğaz kısmına 3 krem örerek başlıyoruz. İlk 3 ilmeğimi krem ile ördüm. Bir mavi örmeden alıyorum. 3 ilmek krem örüyorum. Bir mavi örmeden aldım. 3 krem örüyorum. Bir mavi örmeden aldım. 3 ilmek krem örüyorum. Bir mavi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Kremimi kendime doğru aldım. Mavi ilmeklerimi yine örmüyorum. Krem ilmeklerimi örüyorum. Haroşa. Mavileri örmeden alıyorum. Kremleri örüyorum. Mavileri örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Şimdi ön yüzdeyiz. Mavi ile modelime devam edeceğim. Öncelikle ilk ilmeğimi yine renk geçişi olduğu için örüyorum. Tam ortadaki bir kremi örmeden aldım. Modelin devamında 3 ilmek mavi örüyoruz. Ortadaki bir kremi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 3 mavi, bir kremi örmeden aldım. 3 mavi, bir kremi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde modelimizi yapalım gelelim. Sıra sonuna kadar geldim hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi aldım. Bu defa kremlerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Mavi ilmeklerimi haroşa örüyorum. Kremimi örmeden aldım. 3 mavi ilmeğimi örüyorum. Kremimi örmeden aldım. 3 mavi ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm hanımlar. Geri dönüyorum. Şimdi modelimize krem ipimizle devam edeceğiz. Yine modelin ilk sırasında yaptığımızı yapacağız. İlk 3 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Bir mavi örmeden alıyorum. 3 ilmek krem örüyorum. 1 ilmek mavi örmeden alıyorum. 3 ilmek krem örüyorum. Bir maviyi örmeden alıyorum. Modelimizi böyle yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım.
krem ilmeklerimi yine düz örüyorum. Mavilerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Kremleri örüyorum. Mavi ilmeklerimi de örmeden sağ şişime alıyorum. Modelin sonuncu sırasını bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Yine sıra sonuna kadar modelimizi kuralım gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Modeli bakın tamamladık. Şimdi bir diş haroşa mavi ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Kremimiz bekleyecek. İlmeklerimizin tamamını ön yüzde sıra sonuna kadar mavi ipimizle öreceğiz. Yine arka yüzde de aynı şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Buraya bir diş haroşa düşecek. Ardından bir diş haroşa da krem ipimizle öreceğiz. Bakın şuradaki işlemi yapacağız. Sonrasında krem haroşamızı da ördükten sonra patiğimizin bilek bölümünde son kez 2 diş haroşamızı da mavi ipimiz ile öreceğiz. Şimdi buraya bir diş mavi, ardından bir diş krem, sonrasında da 2 diş mavi haroşa öreceğiz. Sonrasında krem ipimizi kesip arkaya bağlayabiliriz. Bir diş krem haroşa bittikten sonra. Çünkü krem ileşimiz kalmıyor. Dediğim gibi kremden sonra da 2 diş mavi haroşamızı öreceğiz. Bu şekilde bilek bölümündeki haroşalarımızı tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin boğaz kısmını bu şekilde tamamladım geldim. En son 2 diş mavi ipimi de haroşamı ördüm. Artık ilmeklerimizi keseceğiz hanımlar. Şöyle ikişer ikişer toplayarak boğazdaki ilmeklerimizi kesiyoruz. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz böyle gevşek bir kesim olsun. Yani çok da gevşek değil. Esnek olsun daha doğrusu. Patik ayağımıza giyerken hani rahat olsun diye böyle kesim yapmamızda fayda var hanımlar. Bu şekilde. Şöyle ilmekleri kesiyoruz. Hanımlar sıra sonuna kadar boğaz kısmındaki ilmeklerimizi keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini kestim. Hemen şuraya 2 tane zincir atacağım ve ipimi kesiyorum. Patiğimizin bilek bölümünü burada tamamladık. Şimdi taban bölümüne geçeceğiz. Bakın şurada başlangıç ipimiz kalmıştı. Mavi ipimi buraya ekliyorum, düğümlüyorum. Bu şekilde. Hanımlar, patiğimize 93 ilmek olarak başlamıştık. Şimdi 93 ilmek başladığımız yerden 93 ilmek çıkaracağız. Bakın ipin ilk geldiği yere şöyle şişimle girerek ilk ilmeğimi çıkartıyorum. Hemen şuradan. Şöyle tekrar girdim. Şöyle. Devamında yine ilmek çıkartmaya devam edeceğiz. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkaracağız. Bakın burada 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, devam ediyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek oldu. Bu şekilde ilmekler çıkaracağız hanımlar. Bu uçtan şu diğer uca kadar zaten 93 ilmek olarak başlamıştık. 93 ilmek olarak başladığımız yerden şu uca kadar tekrar 93 adet ilmek çıkartalım gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bu diğer uca kadar 93 adet ilmeğimi çıkarttım. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzde yine ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak. Sırasıyla hepsini düz öreceğim. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini ördüm arka yüzde. Şimdi ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz hanımlar. 93 ilmeğim vardı. Burun kısmına 9 ilmek ayıracağız. 9 ilmek ile buruna başlayacağız. Geriye 84 ilmek kalıyor. 93'ten 9'u çıkarttık. 84 ilmek kalır. 84'ü de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düşüyor. Tabanımızı yapabilmek için öncelikle şu ilk kenardan 42 adet ilmeğimizi normal öreceğiz hanımlar. 42 ilmek. 5 oldu. Sayarak gidiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Devam ediyorum. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. 42 ilmeği ördüm. Şimdi burun kısmı için bir 9 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saydığımızda şu sol kenarda da 42 ilmeğimiz kalıyor. 9 ilmekten sonra geri döndüm hanımlar. Artık bu geri dönüşlerde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şimdi 9 ilmeğimi tekrar öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeği tekrar ördüm, geri dönüyorum. 9 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük böylece. Hanımlar, patiğimizde tabanımız 13 ilmek olacak. 13 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek kenardan örerek ortaya ekledim. 10 oldu. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. Şimdi 10 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilkini örmeden aldım. 11 ilmeğimizi öreceğim. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir ilmek de yandan örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilkini örmeden aldım. 12 ilmeğimi öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 13 oldu. Tabanda 13 ilmek oldu. Artık 13 ilmek üzerinden örmeye devam edeceğiz. Yani kesimlerimiz başlayacak. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Hanımlar, bu kesimi işlemini yaparken 13 ilmek vardı. 12 öreceğiz. 13. de kesimi yapacağız. Şurada 2 ilmeğim oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. 13. de yandan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ip karşıda, ilkini örmeden aldım. Tekrar 12 ilmeğimizi öreceğim hanımlar. 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. ilmekte yandan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Kesimden sonra yine geri dönüyoruz. Hanımlar, her sırada ilmek saymaya gerek yok. Bakın, taban ile kenar arasında böyle boşluk bir görüntü var şurada. Tabanda ilmekleri saymadan son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bakın, ilmeklerimi saymıyorum. Tabanımda son bir kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Geri dönüyorum. Bakın, şöyle ayırdığımız anda yine taban ile kenar arasında boşluk bir görüntü var. Tekrar tabanımda son bir kalana kadar örüyorum. Bu şekilde son bir kalana kadar. Bakın, son bir kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra tekrar şöyle geri dönüyoruz. 13 ilmek ile tabanımız böyle örülecek hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 13 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin tabanını 13 ilmek olarak ördüm ve geldim. Şimdi bu 13 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü yapacağız. Şimdi arkaya geçtik hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Şişimizde 12 ilmek kaldı. Bu aşamada bakın, kenar ilmek yerleri var şuralarda. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 13 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz,
hem de arkası kenarlara eklenmiş oluyor. İlmek çıkarttıktan sonra geri dönüyorum. İpim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri döneceğim. Sağ kenarda ön yüzde ilmek çıkarıyorum. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Şimdi de buradan bakın ilk kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım ve yine hanımlar burada 13 ilmeğimiz oldu. Şöyle düzgün çıkartalım. 13 ilmeğimiz oldu. Devam edeceğiz yine. İlk ilmeği aldım. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Arkasını böyle yapacağız. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği bakın şu şekilde kesiyoruz ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Burada ön yüzde ilmek çıkaracağım. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arkasında yapacağımız işlem bu hanımlar. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak ilmekler çıkartıyoruz. Ve yine bakın son 2 ilmeğimi kestim. Ve bakın burada krem kenar ilmek yerine geldik. Buraya batarak ilmeğimi çıkarttım. Tekrar geri döneceğiz. Karşıda da krem kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağız. Böyle devam edeceğiz. Patiğimizin arka bölümünü şuralarda son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım, geldim. Son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Hemen şurada ipimizin ucu var. Onu da gizleyeceğiz. Boğaz kesiminden kalan ipucumuz, onu da gizleyerek götüreceğim. Bu şekilde kesim işlemini yapıyoruz. Şöyle sonradan gizlemeyle uğraşmayalım diye bu şekilde örerken aralardan kaydırarak ucu gizliyorum. Evet hanımlar, patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. Şu kenarımızda tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile şöyle dibine doğru batarak burayı düzlüyorum. Bir tane de zincir çektim. İpimi keseceğim. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Sonra patiğimize bakalım. Şöyle arka ilmek aralarına girerek ipimizin ucunu gizliyoruz. Evet bakın, topuğumuz şu şekilde. Topuğu tamamladık. Patiğimiz hanımlar görüntü itibariyle bu şekilde. Bakın haroşa örgü olduğu için gayet esnek. Ayağı sarıyor. Ayağa oturan bir model çıkmıyor ayaktan. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Birlikte ayakta da görelim. Ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok kolay, şık bir patik oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da şu şekilde. Şu önden duruşu, yandan duruşu, tabanımız, topuğumuz, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.